Merhabalar. Bu videoda eğer formülünü anlatacağım. Eğer formülü raporlamalarda, tablolarda çokça kullanılan bir formüldür. Bakkalız diyelim. Elimizde ürünler var. Bu ürünlerin gelen adeti belli. Kalan adetimiz işte belli bir sayıdan atıyorum 20'den aşağı düştüğünde bize sipariş ver uyarısı versin. Sipariş ver uyarısı gelince de bu ürünü satanın irtibat numarası gelsin. Şimdi durumun en üstüne geliyoruz. Fonksiyon ekle butonuna basıp eğer formülünü seçip tamama basacağız. Eğer formülü burada değil ise eğer yazıp git butonuna basıyoruz. Eğer çift tıkladığımızda karşımıza bu ekran geliyor. Mantıksal sınav karşısında kareye basıyoruz. Kalan adeti işaretliyoruz. D3 küçüktür 20 ise diyoruz. Yani ne demek bu? 20 adet üründen aşağı olduğunda bize uyarı ver. Yazı olduğu için tırnak içerisinde yazıyoruz. Sipariş ver diyoruz ve boşluk tuşuna basıyoruz. Boşluk tuşuna basıp tamama işaretliyoruz ve formülümüzü aşağı doğru çekiyoruz. Direkt olarak çalışıyor zaten verilerimiz. Bir de şunu anlatacağım. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Niye biz boşluk yaptık burada? Eğer biz boşluk yapmasa idik tamama basalım. Tekrar formülümüzü aşağı alalım. Burada ve şurada yanlış ibaresi çıkıyor. Bu ilk olarak kafamızı karıştırabilir. Acaba rakamlar mı yanlış, formül mü yanlış? Yanlış olan hiçbir şey yok. Sadece burada koşulun doğru ya da yanlış olmasını bulduğu için eğer formülü buraya boş olduğunda yanlış ifadesi atıyor. O yüzden biz boşluk atıyoruz. Burada atalım hemen ve formülümüzü aşağı çekelim. Şimdi aynı formülü ürün irtibat bilgileri içinde yapacağız. Diğer sayfada firma bilgisi tablosundan verileri buraya çekeceğiz. Şimdi tekrardan formül tuşuna bastık. Eğer durum çubuğunda sipariş ver yazıyorsa diyeceğiz. Onu da şu şekilde yazıyoruz. Eşit olduğu için tırnak içinde sipariş ver deyip kapattıktan sonra eğer doğruysa değer kısmındaki küçük kareye basıp buradaki firma bilgisi sayfamıza gidip ilgili sayfanın irtibat bilgisini alıyoruz. Son olarak da yanlışsa seçeneğine yine bir boşluk bırakarak tamama basıyoruz ve işlemi bitirmiş oluyoruz. Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Eğer formülün kullanışı genel olarak bu şekilde. Formülümüzü de aşağı çekelim. Herhangi bir değişiklik olduğunda değerler otomatik olarak değişiyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.